Evet. Dediğimiz gibi yani artık ben dedim yani altın kafalarını biriktirin. O seri maçları yani Arkapo serisi tabutları kaçırmayın arkadaşlar. Üst üste o kadar bir komutan geliyor ki size anlatamıyorum. Yeni güncelleme ile tabii ki birlikte arkadaşlar tabii ki komutanlarımız geldi. 1.1.09 güncellemesiyle. Ve bu güncelleme çok fazla bir şey değildir. Aslında çok fazla bir detay yoktur yani. Onu da size söyleyeyim. Ancak en önemli detaylardan şu an bugün açıklandı. Yeni süvari komutanı Pelagius. Pelagius Prime. Zaten Pelagius'umuz vardı arkadaşlar ve Pelagius Prime de geldi. Peki Pelagius nasıl bir komutandı? Ben size böyle bir şekilde söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar bizim bir iki tane Pelagius'umuz tabii ki bu tarz şeylerimiz vardır. Ancak buradan gördüğünüz gibi bu bizim Pelagius'tur. Oğlum bu Pelagius mu lan? Bu normal Pelagius. Mor Pelagius'tur ve bu da tabii ki efsanevi Pelagius ya Prime Pelagius'tur arkadaşlar. Tiplerden herhangi bir farklılık yok yani. Buradaki sadece tacından veya silahından falan filanından bir ufaktan bir değişiklik vardır. Başka bir şey de yoktur yani. Tip olarak hepsi neredeyse aynı. Ancak bu süvari, garnizon ve beceri yetenek ağaca sahiptir. Yani becerisi yüksek olabilir, garnizonda kullanılıyor ve süvaridir arkadaşlar. Yeni garnizon süvarimiz de hayırlı umurlu olsun. Tabii ki Subut adayı sonra David'den sonra bu komutanda gelmesi şaşırtıcıdır. O yüzden bu videoyu izlemeden önce birer tane beğeni atarsınız ve eğer ki hala kanalıma abone olmadıysanız abone olun arkadaşlar. Çekilişlerimiz başlıyor. Yorumlarınız önemli çekilişler için. Çünkü tekrardan çekilişlere sağlam bir şekilde geçtik arkadaşlar. Şimdi geçelim bakalım bu komutanda neler var. Bunlar önemli şeylerdir, detaylar yani buradakilerdir. Komutan becerileri keşiften yani birinci becerisi ya birinci skill ya becerisi keşiftir ya ismi. Hedef türü alan etkili. Bir komutanın en sevdiğimiz şey alanı var. Eğer ki alanı yoksa çok da popüler olmayan bir komutanlar olabiliyor. Yani bunu da size söyleyeyim. Ancak bu komutan garnizonda da alan etkilidir ve artık kolay kolay kimse tabii ki sorgulayamaz. Hedef türü alan etkili. Öfke gerekmesini 1000. Her komutanın zaten 1000'dir. Birçok komutanın yani %99'u 1000'dir ama bir %1'likte bir 950, 900 böyle bir şekilde geçiyor. Yelpaze şeklinde en fazla 3 düşman birliği de doğrudan hasar veriyor. Yelpaze şeklinde 3 tane düşman birliğine doğrudan hasar veriyor. Hasar faktörü 1000. Her ek hedefe tabii ki her ek hedefe arkadaşlar burada ne kadar eksiltiyor? Tabii ki gördüğünüz gibi %15'i eksiltiyor arkadaşlar ve bu da gerçekten çok da fazla bir şey değildir. Yani 1000 tane alan hasarı 1000 yani doğrudan hasar faktörü 1000 çok da fazla bir şey değildir. Ancak burada bu komutan birliği 3 saniye boyunca her saniyede 50 öfke kazanıyor. Yani 3 saniye boyunca 50 öfke kazanıyor. Tabii ki 1000 yani şu an doğrudan hasar faktörü 1000 buradan garnizonlardan aslında iyidir. Ancak burada böyle bir şey görürsek yani burada tamamen burada mesela gördüğümüz gibi burada şeyimiz vardır. David'imiz vardır. Burada alan etkili combo saldırı hasar faktörü vardı tabii ki 1400. Buradan direkt 1000 veriyor arkadaşlar. Bir tık daha düşüktür yani. Ben beğendim mi beğenmedim. Ancak buradan arkadaşlar bu önemlidir. 3 saniye boyunca her saniyede 50 öfke kazanıyor. 50 50 50 yani 100 öfke. Aslında bu ne anlama geliyor? 850 öfkeyle. Tap 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 vuruyor yani böyle bir şekilde söyleyebiliriz. Birinci becerisi doğrudan hasar faktörü düşüktü bence. Yani çok da beni tatmin etmedi ancak kazanan öfkesi beni gerçekten tatmin etti. Yani neredeyse bir öfke borusu koydun mu koydun artık bitti yani bu iş. İkinci becerisinden bahsedersek arkadaşlar bu birinci becerisi. İkinci becerisi dağ hükümdarı. Bu komutan süvari birliklerinin %20 savunma ve %10 da intikal hızı kazanıyor. Yani şimdi bu komutan aslında birinci becerisi şeyde açık alanda kullanılıyor. İkinci becerisi de açık alanda kullanılıyor. Süvari savunma bonusu %20. Süvari yürüyüş hızı yani intikal hızında %10. Ancak burada biraz düşük değil mi bu beceriler? Ya bilmiyorum yani tamam garnizonda %20 savunma bonusu iyidir de şimdi buradan direkt bunu bakarsak ikinci becerisi burada süvari savunma bonusu %35 beceri hasar düşüşü %10. Mesela bu beceri çok çok daha iyiydi bence. Bu komutanın ikinci becerisi de çok da tatmin etmedi aslında. Bu niye böyle bir şeydir bilemiyoruz. Şu an üçüncü beceriye geçersek ben beğendim mi? Beğenmedim şu ana kadar. Yani öyle ay ay vay vay değil. Bakalım sonraki becerilerimiz ne alemdedir. Zorlu arazi.
Bu komutan garnizon komutanı olarak görev yapıyorsa süvari birliklerinin %20 tabii ki can kazanıyor. Yani health ya da sağlık kazanıyor ve birliklerini %15 daha az beceri hasarı alıyor. Ya %15 daha az beceri hasarı alması iyidir yani. Burada %20'yi de can basması yine de iyidir. Yani burada birinci, ikinci, üçüncü becerisinden bahsedersek ben buradan direkt bunu yapıyorum. Yani combo saldırı bonusu %10, combo saldırı hasar faktörü 200 mesela. Buradan da 1400 vardı. Buradan da yani 200 varsa 1600 yani neredeyse 10'da burada combo saldırı hasar bonusu vardı yani diyebiliriz arkadaşlar. Buradaki yine de bunlar yine de şeydir. Yani dördüncü becerisi burada zorlu arazi komutan garnizon komutanı olarak görev yani bu komutan garnizon komutanı olarak görev yapıyorsa %20 can ya da sağlık ve %15 de Alman beceri hasar azaltması çok da büyük bir şey değildir. Sadece o %15 Alman beceri hasar azaltması yüksektir. Burada dördüncü becerisi de Kavadonga Zafari. Eğer bu komutanın birliği yalnızca süvari birimlerinde oluşuyorsa temel saldırıların %30 olasılıkla yani %30 şansla 4 saniye boyunca şu etkiyi tetikleme şansı vardır. Her saniyede hafif yaralı birimlerinin bir kısmını iyileştiriyor. İyileştirme faktörü 200 ve %20 daha fazla hasar veriyor. Bu etki 6 saniyede bir tetiklenebiliyor. Yani şimdi tüm hasar bonusu %20. Eyvallah. İyileştirme faktörü de %30 şansla 4 saniye boyunca veriyor. Yani burada son becerine bakarsak burada bakalım ne yapacak. Son beceri önemlidir aslında. Geri kazanılmış toprak. Geliştirmiş yeniden fethi. Yani geliştirmiş burada yeniden fethederken arkadaşlar buradan direkt birinci beceriden bahsediyor yani. Bunu galiba yine de bir geçelim. Geri kazanılmış toprak yeniden fethi. Yelpaze şeklinde en fazla diyor ki eğer ki uzmanlığı varsa yelpaze şeklinde en fazla 3 düşman birliğinde doğrudan hasar veriyor. Hasar faktörü 1000. Her ek hedefe verilen hasarı %15 azalıyor. Tamam. Hedef birliğe 2 saniye boyunca her saniye ek hasar alıyor. Yani bu bizim hedef yani vurduğumuz hedef ya gelen rally her 2 saniye boyunca yani 300 600 vuruyor. Yani burada 1600 oluyor aslında. Şu an bir tık daha iyidir ve burada bu komutanın birliği 3 saniye boyunca her saniyede 50 öfke kazanıyor. Aslında şimdi bir tık daha sanki sağlam oldu 4. becerisiyle birlikte. Yani burada 1000'di direkt alan hasarıyla ve buradaki gördüğünüz gibi yani buradaki 2 saniye boyunca da ek hasar veriyor düşmana. O da 300 600 yani siz düşünün rally vurdu mu 1000 vuruyoruz. Burada 1600 oluyor. Ama buradaki mesela gördüğümüz gibi buradan da mesela buradan ne veriyor? Bu komutan garnizon komutanı olarak görev yapıyorsa garnizonun %10 daha az hasar alıyor. Hedeflerin %50 oranında daha az birimi kalmışsa garnizon %5 daha fazla hasar veriyor. Ve buradan da combo saldırı hasar faktörü vardır 1400. Yani combo saldırı hasar faktörü direct damage faktörü de yani buradaki gördüğümüz bu fotoğraftaki yani bizim fotoğraftaki gördüğümüz komutanla çok daha fazla farklı oluyor yani. Şimdi bu komutanı biz neler yapmamız gerekiyor? Mesela ben bir süvari komutanı olarak ya bir süvari oyuncu olarak yani garnizonsam tamam eyvallah amenna fulleniyor mu? Fullenebiliyor. Hatta böyle bir şekilde ben Pelagius'u büyük ihtimal yani hem açık alanda bir tık daha kullanılıyor yani. Burada gördüğünüz gibi buradaki direkt bu birinci becerisi açık alanda da çalışıyor. Yani burada birinci becerisi açık alanda da çalışıyor. Rahat bir şekilde yani bunu size söyleyebilirim. İkinci becerisi de yine de açık alanda çalışıyor. Üçüncü becerisi açık alanda çalışmıyor. Dördüncü becerisi eğer ki sadece buradaki gördüğünüz gibi eğer bu komutan birliği yalnızca süvari birimlerine oluşuyorsa temel saldırıların yani burada üçüncü beceride çalışıyor. Dördüncü becerisiyle. Yani bu komutan aslında hem açık alanda hem de garnizonda da çalışıyor. Yani böyle bir şekilde söyleyebiliriz. O yüzden her ikisiyle çalışacak. Ama ben bu komutanı fuller miyim? Ben bu komutanı çok açıkçası 1600'de de buradan 850 öfkeyle yani garnizonda iş yapıyor. Elanur mesela burada bununla Osirislikten çalışıyor. Veya hatta bu komutan mesela David'le beraber yine de belki çalışabiliyor. Tabii ki bu denemeler oluyor. Sonra mesela ben kiminle kullanırım?
birçok kişi de şey yapıyor yani garnizonları Atilla ile beraber kullanılıyorlar. Gerçekten de sağlam iş yapıyorlar yani. Ya Hector'la beraber mesela bu komutan bence David bir tık daha bence iyidir yani burada. 1400-1600 oluyor. Ama bu David'den bir tık daha yani bir tık daha şey oluyor. Daha düzgün hale geliyor. O yüzden yani bunu Hector'la beraber bence daha fazla çalışacaklar. Ancak bu komutan yani o kadar meta olacak mı? Ben pek meta olacağını sanmıyorum aslında. Ben Pelagius'u kiminle kullanıyorum? Heraklius'la beraber yani Pelagius, Heraklius yine de iş yapar garnizonda. Pelagius, Hector iş yapar. Çünkü Hector bir liderliktir ve her türlü iş yapıyor. Pelagius şimdi böyle bir şey. Bunu bir denememiz gerekecek. Çok da çalışıyor mu, çok da çalışmaz mı bilemiyoruz. Bunu tamamen görmemiz gerekiyor aslında. Pelagius, David ya da Elanur Pelagius mesela bu ikisi gerçekten iyi olabilir yani bu komutan. Ancak bu komutan bence neler gelmiş? Osiris Ligi için bir tık daha sanki yapılmıştır garnizonlarda. Çünkü süvari garnizonları bir tık daha güçsüz kalmıştı. Bu komutanıyla beraber süvari garnizonları canlandıracak. Yani Osirisliklerden bir tık daha kullanılıyor. Ama yine de söylüyorum garnizonda da kullanabileceğimiz şeyleri tabii ki hepsini açıklayacağız. Ve ondan sonra size de söylerim. Arkadaşlar bilmiyorum yani sizin düşünceleriniz nelerdir? Bu komutan hangi komutanlarla gerçekten eşleşmesi çok iyi oluyor? Açık alanda kullanılıyor mu mesela Arthur Pendragon'la birlikte? Olabilir mi? Olamaz mı? Bunu da tabii ki açık yorumlarda yazarsınız. Sevinirim. Ama bence birçok süvari de bunu da açık alanda da kullanılıyor artık. Ama ben çok da fazla beğenemedim açıkçası. Çok şaşırtıcı ya wow diyebileceğimiz bir şey de çıkartmadı. Birinci becerisinden harici. Orada yani bir şekilde telafi edilir mi? Edilir ancak. Bakalım neler olacak ve raporları da merak ediyorum aslında. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Beğeni atmayı ve abone olmayı asla ve asla unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.